Skilled Worker Visa yani nitelikli çalışan vizesi nasıl alınır, neler gerekiyor, nasıl bir süreç bekliyor sizi? Bu videoda hepsini anlatacağım. Herkese merhaba, ismim Cenker. Londra'ya 2022 yazında ailecek taşındık. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Yüksek Mühendisliği mezunuyum. 15 yılı aşkın kurumsal hayat tecrübem var. Buraya öncelikli olarak eşimin aracılığıyla geldik. Kendisi de kurumsal bir firmada çalışıyor. Ben de mevcut işimi ve firmamı koruyarak buraya transfer oldum ve daha sonrasında bana da kendi Skilled Worker Visa'm verildi. Bu videoda Skilled Worker Visa yani nitelikli çalışan vizesi için hangi belgeler gerekiyor, nasıl bir süreç var, sizi neler bekliyor, yaşadığımız bütün tecrübeleri size aktarmaya çalışacağım. Bu vize türüne başvurmak için öncelikle aranılan meslek gruplarından bir tanesinde olmanız gerekiyor. Ve sizi İngiltere'ye getirecek şirketin size sponsor olması gerekecek. Yani bu şirket diyecek ki ben bu çalışanımı Londra'da, İngiltere'de şu mesleği yapmak üzere ülkesinden, bu durumda Türkiye olabilir, getirip burada çalışmasını istiyorum. Bununla ilgili de bütün vize masraflarını karşılayacağım. Diğer bir noktada size sponsor olacak şirketin devlet tarafından belirlenen minimum maaşı ödeyeceğini taahhüt etmesi gerekiyor. Şu an için bu 38.700 pound brüt. Sizi İngiltere'ye transfer edecek olan sponsor şirketiniz Certificate of Sponsorship yani sponsorluk sertifikası adı verilen bir belge düzenliyor. Bu sertifikada şirketiniz sizi İngiltere'ye ne amaçla getirdiğini, hangi işi yapacağınızı, size ne kadar ödeyeceğini ve hangi süreyle sizi buraya davet ettiğini çalışmak üzere belirtiyor. Bunlar şirket tarafından sağlanacak şeyler. Peki sizin tarafınızdan beklenen belgeler ve gerekli koşullar ne? Öncelikli olarak İngilizce. Belirli bir düzeyde İngilizce biliyor olmanız ve bunu ispatlıyor olmanız. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Birinci yöntem, eğer ana dili İngilizce olan bir okuldan, üniversiteden mezun olduysanız bununla ilgili bir denklik alabilirsiniz. Bunu sağlayan bir firma var. Adı Edgetis. Bu firmayla iletişime geçerek linkini aşağıya koyuyorum. İngilizce seviyenizin Skilled Worker Visa yani B1 seviyesi için yeterli olduğuna dair bir denklik belgesi alabilirsiniz. Sanırım bu en kolay ve rahat yöntem. Örneğin bizim durumumuzda eşim Boğaziçi'nden İngilizce bir eğitim dalından mezun olduğu için bununla ilgili bu firmadan bir denklik belgesi aldı. Herhangi bir başka bir sınava veya sertifikasyona girmesine gerek kalmadı. Benim kendi durumumda ise İngiltere'ye geldikten sonra ben kendi Skilled Worker Visa'ma başvururken İstanbul Teknik Üniversitesi mezun olduğum ve ana öğretim dili İngilizce olan bir bölümden mezun olmadığım için sınava girdim. Skilled Worker Visa için IELTS'ten almanız gereken minimum skor 9 üzerinden 4. Yani size B1'i minimum koşulla sağlayacak olan not. Buraya not düşmek istiyorum. Her modülden minimum 4 almanız gerekiyor. Yani ortalamanızın 4 olması yeterli değil. 9 üzerinden 4 makul bir istek olduğunu düşünüyorum. Gözünüzde bu kadar büyütmeyin. Biraz çalışarak ben 4 alınabileceğini düşünüyorum. Gireceğiniz IELTS sınav tipinin UKVI tarafından onaylı bir tip olması gerekiyor. Sanırım şu anda en yaygın olanlar General Training UKVI veya Life Skills UKVI diye geçiyor. Bunu sınava gireceğiniz sınav merkezine danışarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun önemi şu, UKVI onaylı bir sınava girdiğiniz zaman IELTS sertifikanızda UKVI yani UK Visas and Immigration departmanına sizin sunacağınız bir referans numarası üretiliyor. Benim IELTS belgemde bu detayları görebilirsiniz. Başka bir IELTS modülüne ve sınavına girip sertifikasyon alacak olursanız başvuruda bunu kullanamayacaksınız. Buna dikkat etmenizi öneririm. Peki sadece IELTS sınavına mı girebilirim? Hayır. Başka sağlayıcılar da var. Onu da aynı şekilde description'a koyuyorum. Bakabilirsiniz. Sizden istenen ikinci belge öğrenim belgeniz. Mezun olduğunuz okul ya da üniversiteden diplomanız ve ayrıca öğrenci işlerinden alacağınız sizin o okulda okuduğunuz ve mezun olduğunuza dair bir belge. Bunu okulunuzun öğrenci işlerine başvurarak talep edebilirsiniz. Daha önce çok karşılaştıkları bir istek olduğunu düşünüyorum. Biz kendi adımıza Boğaziçi Üniversitesi'ne ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne başvurduğumuzda bu belgeyi sorunsuzca İngilizce olarak temin ettik. Bir tane örneğini hemen burada paylaşıyorum. Bu ikisinin de İngilizce olması veya İngilizce çevrilmiş olması ve noter onaylı olması gerekiyor. Sizden istenen üçüncü şey, İngiltere'ye geldiğiniz zaman ilk 4 hafta boyunca kendi masraflarınızı karşılayabileceğinizi belgelemeniz. Yani hesabınızda para görmek istiyorlar. Devletin belirlemiş olduğu minimum rakamlar var. Bunlar vize başvurusunu yapan şahıs için 1270 pound şu an itibarıyla hesabında tutması gerekiyor. Eğer çift olarak geliyorsanız bu 1500 pound civarına yükseliyor ve 4 kişilik bir aile olarak geliyorsanız örneğin 2000 pound kadar bir paranın hesabınızda olmasını bekliyorlar. Bu meblağı hesabınızda görmelerindeki neden
Siz İngiltere'ye geldiğinizde ilk maaşınızın hesabınıza yatacağı zamana kadar burada sorunsuz şekilde geçinebileceğinizden emin olmak istiyorlar. Size sponsor olacak olan şirket sizin bu masraflarınızı ilk ay boyunca karşılayacağını beyan edebilir. Bu durumda böyle bir gereksinim ortadan kalkıyor. Bu ilk ayınız boyunca geçim masraflarınızın kimin tarafından karşılanacağını Certificate of Sponsorship belgesinde bir maddede belirtiliyor. Evet, vize ile ilgili koşullar ve gerekli belgeler bunlar. Size tavsiyem, eğer İngiltere'ye taşınmayı düşünüyorsanız, bir skilled workers vize sahibi olmak istiyorsanız, İngilizce yeterlilik denklik belgeniz mevcut değil ise ve bir sınava girecekseniz bu sınava bir an önce girebilirsiniz ve hazırlanmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Bu sertifikaların 2 yıl boyunca geçerliliği oluyor. İngiltere'ye taşınma arayışınızda elinizde İngilizce yeterlilik belgenizin hazır olması size hayatı daha kolaylaştıracak, başvurunuzu hızlandıracak ve sizi bir nebze stresten kurtaracaktır. Eğer IELTS aracılığıyla bu sertifikayı alacaksanız sınav merkezine giderek bu sınava katılmanız gerekiyor. Çünkü UKVI onaylı sınavlar listesinde online olarak bunu yapamıyorsunuz. Peki vize süresi ne kadar? Vize süresi 1 ile 5 yıl arasında değişiyor ve en çok tercih edilen süre 5 yıl. Maksimum olduğu için değil, bu 5 yılın bir anlam ve önemi var. 5 yıl boyunca İngiltere'de skilled worker viza ile kesintisiz olarak çalıştığınız zaman artık burada süresiz oturum iznine başvurabiliyorsunuz. Yani artık burada istediğiniz kadar yaşayabilir, istediğiniz işle uğraşabilir ve istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ve bir yıl daha burada oturduğunuz zaman artık vatandaşlık başvurusunu da yapabilir hale geliyorsunuz. Bu nedenle en çok tercih edilen vize süresi 5 yıl. O zaman 5 yıl başvuralım. Tabii ki her konuda olduğu gibi burada da masraflar söz konusu. Skilled Worker vizenin başvuru masrafları 2 ana unsurdan oluşuyor. Birincisi sizin vize başvuru ücretiniz. İkincisi ise IHS dediğimiz Immigration Health Surcharge. Bunu göçmenlik, sağlık sigortası olarak düşünebilirsiniz. Başvurduğunuz vize süresine göre ödemeniz gereken miktarlar değişiyor. Hemen size güncel ücretlerden biraz örnekler vereyim. İngiltere'ye yalnız geliyorsanız vize başvuru ücretiniz 1400 poundlar civarında ve sağlık sigortası için ödeyeceğiniz tutar da yaklaşık her yıl için 1000 pound civarında. Yani 5 yıllık başvuruyorsanız 5000 pound olarak düşünebilirsiniz. Yani İngiltere'ye çalışmaya yalnız geliyorsanız 5 yıllık skilled worker viza için ödenmesi gereken tutar yaklaşık 6500 pound. Eğer çift olarak geliyorsanız bu tutarları hemen 2 ile çarpabilirsiniz. Yani 13500 pound. Eğer tek çocuklu bir aile yani 3 kişi olarak geliyorsanız bu tutar 18.500 pound civarına yükseliyor. Eğer 2 çocuklu 4 kişi bir aile olarak geliyorsanız yaklaşık 24.000 pound. Yani bugünün kuruyla 1 milyon TL'yi birazcık aşıyor. Sponsorluk işte burada da devreye giriyor. Sizin sponsor firmanız sadece sizi Türkiye'den ya da başka bir yerden İngiltere'ye alırken sizi belli görevlere atayacağını ve belli ücretleri ödeyeceğini taahhüt etmiyor, sizin başvuru ve vize masraflarını da karşılayacağını taahhüt ediyor. Tabii ki bununla ilgili yazılı çizili net bir kural yok. Şirketinizle kendi aranızda başka görüşmeler, başka koşullarda konuşuyor olabilirsiniz. Burada küçük bir not düşeyim. Bu paylaştığım rakamlar İngiltere dışından başvuru ücretleri. Eğer İngiltere içinden başvuracak olursanız bu rakamlar yaklaşık %15 daha yukarı çıkıyor. Aslında ben hali hazırdayken burada başvurunca biraz daha uygun olmasını beklerdim ama burada size hemen 2 tane tüyo vermek istiyorum. Birincisi, vize ücretleri konusunda sağlık sigortası ile ilgili ödediğiniz bölüm sadece bir defaya mahsus. Yani İngiltere'ye gittikten sonra başka vizelere geçecek olursanız bu tutarı tekrar ödemiyorsunuz. Fakat vize başvuru ücretini başvurduğunuz vizenin tutarına ve tipine göre her defasında yeniden vermek durumundasınız. İkinci nokta, vize ücretlerinin ciddi tutarları olduğunu düşünürsek, sizin şirket aracılığıyla kullandığınız bir şirket kredi kartınız dahi olsa, bunlar hala yüksek tutarlar. Kendi deneyimimizden örnek verecek olursak, bizim her ne kadar başvuru sırasında şirket kredi kartımız olsa dahi, tutarlar yüksek olduğu için limitimiz bu kadar yoktu ve kendi kişisel kredi kartlarımızı kullanmak durumunda kaldık. Ve daha sonrasında şirketten bu masrafları talep ettik. Vize başvurusunda ödeyeceğiniz bu tutar her kalem için ayrı ayrı yapılabiliyor. Yani 4 kişilik bir aile için vereceğim örnekte vize sahibi ve yanında beraberinde getireceği dependent adı verilen bağımlı kişiler için her birinin ücreti ayrı ayrı ödeniyor. Yani örneğin 4 farklı kredi kartıyla 4 farklı başvuruyu yapabilirsiniz. Peki bütün belgeleriniz tamam.
Sponsorunuzdan Certificate of Sponsorship belgenizi aldınız. İngilizce yeterliliğinizi belgelediniz. Ödemenizi yaptınız, randevunuzu aldınız. Sonuçlanması yaklaşık olarak 3 hafta sürüyor. Bunu daha da hızlandırmanız mümkün. Priority Service adı altında bir tutar ödeyerek bunu bir haftaya ya da maksimum 2 iş gününe çekebiliyorsunuz. Sırasıyla 500 pound veya 1000 pound ekstradan ödeyerek. Certificate of Sponsorship belgesini aldıktan sonra başvuru süreci aslında çok da zor değil. Bunu kendiniz bizzat yapabilirsiniz ya da bir aracı kurumla çalışabilirsiniz. Bizim kendi durumumuzda hem eşimin firması hem de benim firmam Fragomen adı verilen bir viza ajansıyla birlikte çalışıyordu. Artık bütün belgelerinizi gönderdikten sonra size başvuru merkezine gidip biyometrik fotoğrafınızın çekilmesi ve parmak izinizi vermeniz kalıyor. Bunu Türkiye'de TLS denen bir firma üstlenmiş durumda. Buradan bir randevu alarak gidip bu işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Bizim TLS deneyimimizin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten bütün belgeleri önden online olarak gönderiyorsunuz ve bahsettiğim gibi orada bir sıra sistemi var. Gidiyorsunuz, parmak izinizi veriyorsunuz ve fotoğrafınızı çekiyorlar. Daha sonrasında vize merkezinden ayrılıyorsunuz. TLS'in ayrıca sanırım sunduğu bazı ekstra hizmetler de var. Belirli zaman dilimlerinde almak isterseniz randevunuzu ya da oraya gittiğinizde belirli destekler almak isterseniz bununla ilgili ekstra ücretler ödeyerek de bu servisleri satın alabiliyorsunuz. Bizim açıkçası çok da ekstradan bir şey almamıza gerek kalmadı. Sadece bir bebeğimiz olduğu için orada belirli bir saatte bulunmak istedik. Sanırım onunla ilgili ekstra bir ücret ödemiştik. Onun haricinde herhangi bir desteğe ihtiyacınız olacağını çok da düşünüyorum açıkçası. Peki vizenin sonuçlanması. Her şey yolunda gitti ve Skilled Worker vizenizi aldınız. Bu gerçekten büyük bir kilometre taşı. Yani resmi olarak ve en önemlisi zihinsel olarak artık başka bir ülkeye gitmekte olduğunuzun belgesi. Vizeniz sonuçlandıktan sonra size verilen başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içerisinde İngiltere'ye giriş yapmanız gerekiyor. Bu 90 günlük süreci kaçıracak olursanız sanırım bir ceza bedeli ödeyerek bu sürenin uzatılmasını sağlayabiliyorsunuz. Diğer bir hususta sizin dependentlarınız, yani size bağımlı olarak yanınıza getirdiğiniz kişiler ilk girişini sizinle birlikte yapmak durumunda. Bu ilk girişi sağladıktan sonra artık isteyen istediği gibi İngiltere'ye giriş çıkışını birbirinden bağımsız olarak yapabilir. Evet, Skilled Worker Visa'nın başvuru süreciyle ilgili paylaşmak istediğim bilgiler bunlardı. Son olarak size bonus birkaç tane noktadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki, peki beni getirmek isteyen firmanın sponsorluk lisansı yoksa ne olacak? Sponsorluk lisansı almak süreç olarak oldukça basit. 500 pound civarı ödenmesi gereken bir tutar var. Bunlar KOBİ diyebileceğimiz küçük ve orta ölçekli işletmeler için biçilmiş bir tutar. Daha büyük ölçekli kurumsal global firmaların ödemesi gereken tutar 1500 pound civarında. Sponsorluk başvurusuna bulunup da sponsor olamama gibi hikaye ben pek duymadım. Başvuru süreci yaklaşık 8 hafta sürüyor. Eğer bunu hızlandırmak istiyorsa sponsor firmanız yaklaşık 500 pound bir masraf ödeyerek bunu 10 iş günü mertebesine çekebiliyor. Peki başvuru sırasında dependentlardan ne belge isteniyor? Onların başvuru süreci çok daha basit. Onların adına da tabii ki aynı başvuruları yapıyorsunuz ve belirli bilgileri sağlıyorsunuz ama genel olarak pasaport ve genel bilgiler. Ve bunun haricinde vize sahibinin, yani Skilled Worker Visa'ya başvuran kişinin bu kişileri yanında bağımlı olarak getirdiğini gösteren açık rıza belgesi var bir tane. Onu imzalaması gerekiyor. Dependentlardan başvuru sürecinde çok da büyük bir beklenti yok. Sonuçta size bağımlı ve sizin aracılığınızla beraberinize getirdiğiniz kişiler olarak görülüyor İngiltere tarafından. Peki 5 yıllık Skilled Worker vizemi aldım. Artık sınırsız oturum hakkım garanti mi? Hayır değil. Çünkü Skilled Worker vizanızla siz sponsor olan firmaya birebir bağımlı durumdasınız. Yani o firmadan ayrılacak veya başka bir yere geçecek olursanız Skilled Worker vizanız geçerliliğini kaybediyor. Yeni bir sponsor aracılığıyla yeni bir Skilled Worker vize başlatmanız veya başka bir vize türüne geçmiş olmanız gerekiyor. Skilled Worker vizam varken ek işler yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Buraya gelmiş olduğunuz aynı meslek kodunda olması koşuluyla ve 20 saati geçmemesi koşuluyla ek iş yapabilirsiniz. Peki dependentlarım, onlar da çalışabilir mi? Evet, dependentlarınız herhangi bir sponsor ilişkisinde olmadığı için istedikleri şirketlerde istedikleri meslekleri icra ettirebilirler. Sizin geçerli bir Skilled Worker vizeniz olduğu sürece. Peki, Skilled Worker vizeyi nasıl elde ederim? Sponsor nasıl bulurum? İzlemem gereken stratejiler nedir? Bir sonraki videomda eşim de ben de kendi Skilled Worker vizelerimizi nasıl aldık? Olaylar nasıl gelişti? Buraya gelen arkadaşlarımızdan neler duyuyoruz? Hepsini paylaşacağım ve size bazı strateji önerilerinde bulunacağım. Hoşça kalın.